Nemrut Dağı patlar mı? Patlarsa ne olur? Bizim kuşağımız henüz yaşamamış olsa da yanardağlar ülkemizin bir gerçeği. Depremler kadar sık olmuyor ama Anadolu sanılanın aksine yanardağlarla dolu bir coğrafya. En son volkanik aktivitenin bundan 170 sene kadar önce 1855'te Van ilimizde Tendürek Dağı'nda yaşandığını söylesem? Peki ya 1840 yılında da Ağrı Dağı patlamasıyla 1900 kişinin hayatını kaybettiğini? Yani ülkemizde yanardağ var mı ki? Yanardağ patlar mıymış dememek lazım. Peki ya Nemrut Dağı? Günümüzde bu doğal güzelliğiyle büyük rağbet görse de bir zamanlar burası kaynayan bir kazandı. Son doğrulanmış patlaması 27 Ekim 1650 yılında yaşanmış. Yani Osmanlı döneminde, 4. Mehmet zamanında. Tam arkamda Nemrut krateri. Bundan yaklaşık 250 veya 270 bin yıl kadar önce bu bölgede oturuyor olsaydık ve Nemrut Dağı'na doğru bakıyor olsaydık ve Nemrut'un o büyük patlamasını, kaldera oluşumuna tanık olsaydık herhalde hayatta kalamazdık. Çünkü bütün bu arazi dahil Van Gölü kıyıları Nemrut Dağı'nın malzemesiyle örtülü. Adım attığımız her yerde Nemrut kalderasının püskürüklerinden gelen tozlar, küller ve o kütle söz konusu. Bütün bu araziyi doldurmuş durumda. Buna elbette bütün geniş bir coğrafyada dahil. Çünkü yaklaşık 30 kilometre küp bir malzemeden söz ediyoruz. Bu kadar büyük bir kütleden, bu kadar büyük bir hacimden söz ediyoruz. İnanın sadece burası da değil, yakın ilçeler olsun, yakın iller olsun yine hayatta kalmak çok zor olurdu. Çünkü bu tarz büyük patlamalar iklimi bile değiştirebiliyorlar. Şimdi asıl sorumuza gelecek olursak, Nemrut Dağı patlar mı? Patlarsa hangi bölgeler ne kadar etkilenebilir? Bu soruyu daha iyi tahayyül edebilmek için önce Nemrut kalderasına biraz daha yakından bakmak gerekiyor. Ama bunun da öncesinde çok karıştırılan bir konuyu belirtmek istiyorum. Ülkemizde bir tane değil, 2 tane Nemrut Dağı var. Bir tanesi Adıyaman Kahta'da, üzerinde Kommagene Krallığı'nın kalıntıları olduğu Nemrut Dağı. Bu videomuzun konusu olan Bitlis ilimiz Tatvan ilçesindeki Nemrut Dağı'nı bununla karıştırmamak gerekiyor. Adıyaman'daki tektonik bir oluşumken konumuz olan bu Nemrut'sa volkanik bir dağ. Şimdi Nemrut Dağı'nın oluşum sürecine bakmamız gerekiyor. İnternetten küçük bir arama yaparsak Nemrut Dağı için bir stratovolkan olduğu söyleniyor. Ama aslında bu pek de doğru bir tanım değil. Esasen Nemrut Dağı eskiden bir stratovolkandı. Şimdi ise bir kaldera. Yani daha eski, daha yüksek bir yanardağın geride bırakmış olduğu krater. Çok büyük patlama veya patlamalar yapan bir yanardağdan söz ediyoruz. Kalderanın oluşumu birkaç fazdan oluyor. Öncelikle magma haznesini boşaltan bir volkan olarak başlar. Bu bolca malzeme çıkarmış stratovolkan veya kalkan tipi bir volkan olabilir. Bu yanardağlar binlerce yıl boyunca malzeme çıkartarak ve magma hareketlerinin gücüyle yükselmeye devam ederler. Ancak bu dağların içinde büyük magmatik boşluklar oluşabilir. İşte eğer bu boşluklar yeterince büyükse ve dağın iç tavanı bu ağırlığı kaldıramaz hale gelirse koskoca dağ içine doğru çöker ve geriye bu şekilde büyük bir krater bırakır. Krakatoa, Santorini, İncirliada, Azore adalarındaki Calderia das Sete Citades gibi yanardağlar birer kalderadır. Yani kalderalar prensip olarak içeriden dışarıya doğru değil, dışarıdan içeriye büyük bir çöküntü gibidir. Elbette dışarıya doğru patlamaları olabilir ama esas gücünü içine doğru çökerken verdiği öne sürülür. Şimdi dağ çökerse çöksün ne zararı olabilir ki diye soru gelebilir. Ama burada ölçek çok büyük olduğu için gerçekten büyük bir problem. Sanki büyük bir binanın çökmesi gibi düşünebiliriz. Küçücük bir bina bile çökerken etrafa oldukça büyük bir toz yığını saçılıyor değil mi? İşte bunun milyon kat daha büyüğünün bir dağın çöktüğünü hayal edin. Etrafa inanılmaz bir toz, kül ve volkanik malzeme saçılıyor. Muazzam bir enerji açığa çıkıyor. Çökme çok hızlı
ve şiddetli ve büyük ölçekte olduğu için işte bu kalderaların iç duvarları genellikle dik ve yüksek oluyor. Santorini ve Nemrut'ta olduğu gibi. Nemrut'un iç duvar yükseklikleri 500 metreyi geçiyor. Oluşan boşluğa veya kratere gerek yağmur gerekse de eriyen kar sularının dolup göl oluşturması oldukça sık görülen bir durum. Hatta göl içinde volkanik ada da gelişiyor. Buna da Wizard Island yani Büyücü Adası deniliyor. Şimdi gerek bu göle baktığımız zaman gerekse de Nemrut kalderasının böyle duvarlarına baktığımız zaman bu jeolojik ölçekte aslında ne kadar nokta gibi olduğumuzu görüyoruz. Yani bir karınca gibiyiz ya jeolojik ölçekte. Yani şu koskocaman bir dağın havaya uçtuğunu ve böyle bir çukur oluştuğunu hayal edebiliyor musunuz? Yani meydana çıkan enerjiyi tahayyül edebiliyor musunuz? İnanın bunu düşünmesi bile çok zor, çok korkunç. Ama jeolojik zaman diliminde işte bunlar yaşanmış. Çok güçlü patlamalar yaşanmış. Kapadokya'da olsun, işte Ağrı Dağı'nda olsun ama özellikle bunun gibi kalderalar olsun. Nemrut kalderası, işte Acıgöl var. Acıgöl kalderası olsun. Gerçekten muazzam enerjiler açığa çıkmış. Dünyada da çok büyük patlamalar var. Krakatoa patlaması en yakın örneklerden bir tanesi. Daha önce gerçekleşen patlamalar var. Ve göle baktığımız zaman aynı Bafa Gölü gibi ya. Bugün dünyanın en aktif coğrafyası olarak kabul edilen Endonezya'da bulunan Krakatoa'nın kaldera oluşumuna insanoğlu şahit olmuştu. Krakatoa 1883 yılında büyük patlamasını gerçekleştirdiğinde 13.000 Hiroşima gücünde enerji açığa çıkardı. Nüfus yoğunluğu az olmasına rağmen geniş bir coğrafyaya etki ederek 40.000 kişinin hayatını kaybetmesine ve 165 köyünde tamamen yok olmasına neden oldu. O kadar büyük bir toz kütlesi havaya saçıldı ki bu toz kütlesi atmosferin 80 kilometre kadar üst tabakalarına ulaştı. Küresel atmosfere etkisi nedeniyle dünya ısı ortalaması yarım derece kadar düştü. Çıkan ses ise muazzamdı ve neredeyse dünyanın her yerinden duyulabildi. Hatta dünyanın çevresini birkaç kez dolaştığını iddia edenler bile var. Atmosfere salınan toz nedeniyle dünyada gün batımları uzun süreler boyunca daha kızıl bir hale gelmişti. Hatta bu kızıllık ressamların tablolarına bile yansıdı. Dünyanın bir ucuna gittikten sonra artık ülkemize geri dönelim, Nemrut'a. Şanslıyız ki büyük patlamasını günümüzden tahmini olarak 250 ile 270 bin yıl kadar önce gerçekleştirmiş. Peki Nemrut'un yerinde ne vardı? Tahminen Süphan Dağı büyüklüğünde bir stratovolkan olduğu düşünülüyor. Peki bu kanıya nereden varılıyor? Çünkü Süphan Dağı ile Nemrut Dağı'nın çapları hemen hemen aynı. Yaklaşık 10 kilometre kadar. Ayrıca Süphan Dağı'nın da zirvesinde içeriye doğru bir çöküntü olması dikkatleri çekiyor. Hatta Süphan Dağı'na bu nedenle kaldera diyenler de var ama esasen Süphan Dağı hala bir stratovolkandır. Bence şu durumda Nemrut yerine Süphan Dağı'ndan endişelenmek daha mantıklı olurdu. Çünkü Süphan Dağı daha tam olarak enerjisini boşaltmış değil. Peki Süphan Dağı'ndan yakın bir dönemde endişelenmek gerekiyor mu? Elbette hayır. Oldukça sakin ve durağan bir dağ. Süphan Dağı da muhtemelen daha yüksek bir dağdı. Ama Süphan Dağı'na artık çok girmeyelim çünkü bu artık başka bir videonun konusu. Şimdi gelelim asıl konumuza. Nemrut Dağı patlar mı? Böyle bir ihtimal ne kadar var? Kısaca söylemek gerekirse Nemrut Dağı patlayacak. En azından patlayacak olarak kabul etmeliyiz. Yani bu şuna benziyor. Türkiye'de deprem olur mu olmaz mı sohbeti gibi. Yani olmaz demek çok da mümkün değil. Türkiye deprem bölgesi ve depremler olur. Türkiye aynı zamanda bir yanardağ bölgesi olduğu için yanardağ patlaması da muhakkak yaşanacak bir felaket olacaktır. Nemrut Dağı da patlaması oldukça yüksek bir ihtimal olarak görülüyor. Halosen ve Halosen öncesinde yani son 10.000 yıl boyunca ve 10.000 yıldan daha öncesinde de aktifliğini sürdüren bir oluşum. Günümüzde de hala aktif. Gaz çıkışları ve ısı kaynakları olan canlı bir yanardağ. Ilıgöl'den gazlar fışkırıyor. Termal bacalardansa buhar çıkıyor.
Nemrut kalderasının aktifliğini bize en güzel hatırlatan yerdeyiz. Zaten bunlara fümerol aktivite deniyor. Gaz ve buhar çıkışlarına yanardağların veya volkanların da diyebiliriz. Bize aktifliğini hatırlatan, aktifliğini en güzel kanıtlayan çıkışlardır bunlar. Of, çok net. Baya sıcak bir buhar çıkışı var. Şimdi bir ölçüm yapayım. Mesela normal dışarıyı ölçeyim şöyle, şuradaki kayayı. Burası 28,5 derece. İçeriği ölçüyorum. 37 derece. 38 derece. Şu anda 40 derece. Yani içeriye doğru soktukça ısı artıyor. Yani bunu hissetmek gerçekten çok güzel. Nemrut kalderası hala aktif. İmdat şey yapıyor. Şu anda 66 numaralı bacanın önünde. Evet. Geliyor değil mi? Geliyor. Rahat. Nihayet Ilıgöl'deyiz. İnanın burayı gerçekten merak ediyordum. Burada da var, burada da var. Doğrudan kabarcıklar halinde yüzeye çıkıyor. Buz gibi. Yok, sıcak değil. Buz gibi bir sıcaklığına bakalım. 20 derece. Aslında hidrotermal de değil artık. Bu gaz çıkışı, direkt gaz bacası var. Ya her yerden gaz çıkıyor, öyle söyleyeyim. Şuraya bakar mısınız? Takip edilen bir yanardağımız. Hatta benim bildiğim kadarıyla takip edilen tek yanardağımız burası. Zaman neler gösterecek? Belki bizim kuşak görmez ama bizden sonraki kuşak belki burada bir faaliyeti gözlemleyebilir. Kesinleşmiş ve kayıt altına alınmış pek çok patlaması bulunuyor. Bunlardan en bilinen, en sonuncusu 1650 yılında yaşanan lav çıkışı. Ancak geriye doğru gidersek 1597, 1441, 1402, 1111 ve milattan önceye doğru da milattan önce 531 ve 10.000 yıldan daha eskiye doğru da giden seri şeklinde faaliyetleri var. Elbette bunlar kayıt altına alınmış ve kesinleşen patlamalar. Şimdi bu tüm verileri birleştirdiğimizde ortaya ortalama 450 yılda bir faaliyet gösteren Nemrut Dağı çıkıyor. Yani sorunun cevabını tekrar ediyoruz. Nemrut Dağı evet patlayacak. Muhtemelen de 2100 yılına yakın bir zamanda yeni bir aktivite olmasılığı çok yüksek görünüyor. Ayrıca verilerden de tekrar yola çıkacak olursak faaliyet başladığı zaman da 3-4 yıl arayla bu faaliyetleri devam ediyor. Azalarak bitiyor. Peki patlama genellikle nerede oluyor? Elbette kraterin içinde olduğu gibi kraterin kuzeyinde ve güneyindeki rift zonlarında patlamalar veya püskürmeler gerçekleşiyor. En son patlaması ise kraterin kuzeyindeki Kantaşı tepesinde kuzey rift zonundan 1000 metre ile 1570 metrelik iki farklı lav akışı şeklinde bir faaliyet gerçekleşmiş. Bugün bu lav çıkışları hala çok taze bir şekilde görülebiliyor. İsmine dikkat etmişsinizdir. Kantaşı Tepesi. Peki buraya neden Kantaşı Tepesi deniyor? Çok güzel bir efsanesi var. Vakti zamanında bu dağda Nemrut adında bir kral hüküm sürermiş. Sarayı da dağın zirvesinde en görkemli yerdeymiş. Ama bu kral güçlendikçe insanlara eziyet etmeye başlamış. Daha fazla güç edindikçe insanlara daha da fazla eziyet ediyormuş. Ve daha da fazla güç kazanınca bu sefer Allah'a şirk koşmaya başlamış. Ve kendisini tanrı seviyesine çıkarmaya kalkmış. Artık çizmeyi açtığı için de Allah'ın gazabına uğraması çok da zaman almamış. Nemrut her ne kadar bu kuvvetli büyük dağda kendi sarayına çok güvense de Allah ona karıncaları göndermiş ve karıncalar da dağın altını oymaya başlamışlar. Nihayetinde dağ çökmüş ve Nemrut'un sarayı kendi başına yıkılmış. Nemrut'un pis kanı da işte bu Kantaşı tepesinden akan siyah pis kanmış.
Esasen bence bu hikayede en dikkate değer nokta dağın çökmesi. O zamanki insanlar da dağın çöktüğünü düşünüyor olmalı. Peki Nemrut Dağı patlayınca çevreye ne gibi zararlar olabilir? Yerleşim yerleri ne kadar etkilenir? Öncelikle trajik ve endişe verici tablo çizmiyoruz. Çünkü kaldera zaten en büyük patlamasını çoktan gerçekleştirdiği için enerjisini de zaten büyük oranda deşarj etti. Volkanik olarak hala canlı ama eski gücü yok. Muhtemelen pek çok kalderada olduğu gibi aktivitesi krater içinde olursa Santorini'nin 1950 yılındaki püskürmesine benzer bir durum olabilir. Yani küçük bölgesel aktivitelerden söz ediyoruz. Daha önceki aktivitelerine baktığımızda buna benzer bölgesel aktiviteler gerçekleştirmiş. Yani krater içinde bolca kül, duman, yavaş akan lavlar ve kabartılar şeklinde bölgesel olarak devam edecektir. Çevreye çok fiziksel zarar olmaz. Bu durumdan en fazla hava trafiği etkilenebilir. Uçakların iniş kalkışı, belki bölgesel Van Havalimanı gibi büyük havalimanları da olumsuz etkilenebilir. Çevredeki toz partikül oranı artacağı için hava kalitesi de azalabilir. Tabii Nemrut Tabiat Parkı da uzun süre kapalı kalacaktır. Ama bu konuda da şanslıyız çünkü her kaldera bu kadar sakin ve yavaş patlamalar yapmıyor. Örneğin Krakatoa. Krakatoa da enerjisini her ne kadar deşarj etmiş olsa da hala merkezden güçlü patlamalar yaratabiliyor. Ama Krakatoa her ne kadar güçlü olsa da yine etkinlikleri, faaliyetleri bölgesel olarak kalıyor. Eğer Nemrut kalderasının faaliyeti Kirkor veya Kantaşı mevkisinde olursa muhtemelen yine lav çıkışı şeklinde olabilecektir. Çünkü bu tepeler rift sonu yani magma hareketlerinin yükselmesiyle yer kabuğunun çatlaması hareketleri. Magma hareketleri bu kadar yoğun olunca da elbette lav çıkışı bekleniyor. Yakınlardaki köyler belki lav tehdidi altında kalabilir. Ancak lav çıkışı kendisini önceden haberdar edeceği için ve o kadar da hızlı bir akış olmayacağı için köyleri boşaltmak için, insanların kaçması için zamanı olacaktır. Ve özellikle Kantaşı tepesine baktığımız zamansa yakınlarında herhangi bir köy yok. Şimdi hep iyi yönden baktık. Peki en kötü senaryo ne olabilir? Bence burada yaşanabilecek en kötü senaryo bir yamaç çökmesi olabilir. Harita Genel Komutanlığı verilerine göre en yüksek noktası 2916 metre olan krater yamacının Bitlis Tatvan'a en yakın ve en yüksek noktası 2828 metrede bulunuyor. Tatvan'ın rakımı ise 1660 metre. Yani 1100 metreden daha fazla bir rakım farkı var. Eğer volkanik aktivite krater duvarında Tatvan'a doğru bir çökme gerçekleştirirse işte asıl felaket bu şekilde yaşanır. Ancak bu yine düşük bir ihtimal olarak kenarda dursun. Çünkü şu anda endişe edecek bir durum yok. Hem yamacın eğimi o kadar yüksek değil hem de bu tarz yanardağlar zaten yamacından bir faaliyet olacaksa şişmeler, gaz çıkışları, buhar aktiviteleri gibi önceden çok yüksek oranda sinyal veriyorlar. Nemrut Dağı da pek çok yanardağ gibi öncesinden kendisini biraz haberdar edecektir. İşte burada bilim adamları devreye giriyor. Yanardağların sıkı şekilde takip edilmesi elzemdir. Isı değişiklikleri, gaz çıkışlarının oranları, mikro titreşimler bunların hepsi veridir ve bu veriler volkanolojik olarak incelenmesi gerekiyor. Yani aslında Bitlis ilimiz ve Tatvan ilçesi bu konuda şanslı. Bu kadar büyük bir kalderanın yanında olup da bu kadar düşük tehlikede olmaları bence büyük şans. Dünya gözüyle görür müyüz bilmiyorum ama ülkemiz volkanik açıdan oldukça zengin bir coğrafya. Anadolu'nun yükselmesi milyonlarca yıl öncesindeki gibi artmasa da, durma noktasına gelmiş olsa da faylarımız hala canlı ve kıta çarpışma etkisi ileriki dönemlerde bir yanardağı tetikleyecek gibi görünüyor. Ben de dünya gözüyle ülkemizde güzel bir lav çıkışına tanık olmayı temenni ediyorum. Bu videoyu hazırlamak için uzun bir süre araştırmalar gerçekleştirdim ve Nemrut kalderasına bizzat gidip yerinde gözlemlerde bulundum. Öncelikle bu gezilerimde bana eşlik eden dağ partilerim İmdat Aktı'ya, vermiş olduğu bilgilerle beni büyük ölçüde destekleyen Attila Aydemir hocama, makalelerinden faydalandığım Can Ertekin, Yunus Demet Ekinci, Aydın Büyüksaraç, Rezan Ekinci hocalarımıza ve Nemrut Volkanı ve Kral Nemrut'un Efsanesi makalesi yazarı
Özgür Karaoğlu ve Sinan Kılıç Beylere çok teşekkür ederim. Çalışmalarımız için desteklerinizi her zaman beklediğimi hatırlatır. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Yanardağlarla kalın.